örgü severler, Hamarat Bebek YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere cep detaylı Selanik örgü tekniğini kullanmış olduğum yeleğin yapımını paylaşmak istiyorum. Yeleğimiz için 3,5 numara şiş kullandım arkadaşlar. 1,5 yumak kadar Nako Elite Baby ile çalıştım. 5 adet örgüme uygun düğmeler kullandım. Arkadaşlar yeleğimizin boyu 31 santim, en uzunluğumuz ise 28 santim. 1 yaş bebeklerimiz için uygun olan bir çalışma oldu. Ve tamamen Selanik örgü tekniğini kullanarak hazırlamış olduğumuz bir çalışma oldu. Cep detayını videomun sonunda rahatlıkla bulabileceksiniz. Her iki taraf için cep çalışmak isteyen arkadaşlar için püf noktalarını da belirterek anlattım. Ben tek taraflı bir aksesuar görünümü olarak da cep çalışması yaptım. Şimdiden hepinizin emeğine sağlık. Evet arkadaşlar, artık yeleğimizi anlatmaya başlayabiliriz. 1,5 yumak kadar Nako Elite Baby kullanacağım. Mavi tonlarda 46-87 numaralı ipimizle hazırlamak istiyorum. 3,5 numara şiş kullanacağım arkadaşlar yeleğimizi hazırlamak için. Yarım yumağımla başlayıp tekrardan tam yumağımıza dönmek istiyorum ve yeleğimiz için yine 5 adet düğmemizi kullanarak hazırlayacağımız çok kolay, hepinizin kullandığı ve bildiği bir modelle çalışacağız arkadaşlar. Yarım metreden daha uzun bir şekilde ipimi bırakıyorum. 80 ilmek şişime takarak başlamak istiyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet arkadaşlar, 80 ilmeğimizi şişimize taktık ve toplamda 4 sıradan oluşacak şekilde 4 diş haroşamızı ördük. Şimdi 5. sıra haroşamıza başlayacağız. Yalnız yeleğimizin sol tarafına gelecek şekilde ilk ilkevimizi açmamız gerekiyor. Bunun için baştan 3 ilmek haroşamı ördükten sonra şişime bir kez doluyorum. Daha sonra 2 ilmeğimi birlikte alarak bir kesme yapıyorum. Her 11 haroşa arayla 12. sıraya başladığımızda 5 kez olmak üzere ilkevlerimizi açmaya devam edeceğiz. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi tekrardan aynı noktaya gelene kadar bir sıra daha haroşalarımı başa kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, birinci ilkevimizi açtık ve her 11 diş haroşa arayla 12. sıramıza başlarken ilkevlerimizi açmaya devam edeceğiz dedik ve tekrardan örgümüzün en baş kısmına geldik. Burası bizim Selanik örgü tekniğine başlayacağımız sıramız. Dikkatli bir şekilde şimdi başlıyoruz modelimizi kurmaya. Baştan 7 ilmek haroşa olarak örüyorum ve her iki baş için bu 7'şer ilmeğimiz haroşa olarak örgümüz bitene kadar devam edecek. Şimdi 8 ilk ilmeğim düz ile başlayacak. Bu sıramızı başa kadar bir ters bir düz örgü örerek devam edeceğiz. Arka kısmımıza döndüğümüzde Selanik tekniğimize başlıyoruz. 7. ilmeğimi ördüm. 8 düz 9 ters, 10 düz 11 ters, 12 düz 13 ters, 14 düz 15 ters ve burada bir gizli artırma yapıyorum. Bu gizli artırmam bir sonraki sırada düz olarak devam edecek. Yani bir önceki ilmeğimizin gelişine göre eğer düzse arttırdığımız ilmek ters, tersse düz olarak çaprazlama örgümüz bitene kadar devam edecek. Burada gizli artırmamdan sonra ortadaki sabit 2 ilmeğim belli olsun diye ilmek belirleyicimi takıyorum. 2 ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar ilmek belirleyicimi takıyorum ve taktıktan sonra burada bir gizli artırma yapıyorum. 10 ilmekten oluşacak orta kol ilmeklerimiz için ilk ilmeğim düz, ters, düz, ters. Tabi bunu artırma yaptıktan sonra saymaya başlıyorum. 4'ü ördüm, 5 düz, 6 ters, 7, 8,
9, 10 ve gizli artırma. Artırma ilmeğimi ördükten sonra ilmek belirleyicimi takıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Tekrar ilmek belirleyicimi takıyorum ve burada bir gizli artırma yapıyorum. Arka ilmek sayım 22 ve ilk ilmeğimi düz olarak başlatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ilmeğim ters, gizli artırmam, ilmek belirleyicimizi takalım. 2 sabit ilmeğimiz düz, tekrar takalım. Kol ilmeklerimiz 10 ilmek ve ilk ilmeğimiz düz. 2, 3, 4, 5, 6. Burada şunu hemen düzeltiyoruz arkadaşlar. Tabii kolumuz için ilmeklerimi takıyorum geriye. Çünkü burada bir ayrıntıyı unuttuk. Gizli artırma yapmamız gerekiyor. Her ilmek belirleyicimizden sonra ilmek belirleyiciyi taktım. Gizli artırmamızı yapıyorum. Bunu özellikle tekrar kontrol ettim. Ve gizli artırmamdan sonra düz ile başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Tekrardan kontrol edelim. Artırmalarımızı unutmamamız gerekiyor. İlmek belirleyicinin önüne ve arkasına birer tane gizli artırmamızın olması gerekiyor. Şimdi tekrardan gizli artırmamı yaptım. İlmek belirleyicimi taktım. 2 ilmek düzümü ördüm. İlmek belirleyicimi taktım. Burada gizli artırmamı yaptım. Düz ile başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmeğimi ördüm. Geriye kalan 6 ilmeğim ise haroşa ilmeklerim, yan patlarım için ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün arka tarafına dönüyorum. 7 ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. Bunlar sabit ilmeklerimiz zaten. Şimdi bakalım. İlk ilmeğimiz düz. Bunu Selanik tekniğiyle örmemiz gerekiyor. Selanik tekniği için ne yapıyorduk? Normal düz değil arkadaşlar. Alttaki görmüş olduğumuz boşluktan ilmeğimizi çıkarıyorduk. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Ama her düzümüzü ilmeğimizin bir altına batarak. Şimdi en son ilmeğimi ters ördüm. Burada bir gizli artırmam var. Bunu normal düz örüyorum. Ve ilmek belirleyicimi sağdaki şişime geçiriyorum. Ajur artırmalarımızın ortasında sabit 2 düz ilmeğimiz var. Bu 2 düzümüzü ters olarak arka tarafta ördük. Şimdi bakıyorum kol ilmeklerime başlarken bir sonraki ilmeğim düzse bu ilmeğimin yani artırma ilmeğimin ters olması gerekiyor. Onu normal ters olarak alıyorum. Ve Selanik tekniğimi uyguluyorum. Düzlerin altından batıyorum. Tersleri normal ters olarak örüyorum. Kol ilmeğimiz tabi arkadan dönerken 12 ilmeğe çıkmış oldu artırma ilmeklerimizle. Selanik tekniğimi uyguladıktan sonra tersimi örüyorum. Burada bir artırma ilmeğim var. Bunu normal düz olarak örüyorum. Bir sonraki sırada Selanik tekniğimizi uygulayacağız. İlmek belirleyicimi sağa aktardıktan sonra 2 tersimi örüyorum. Tekrar belirleyicimi alıyorum ve bakıyorum. Bir sonraki ilmeğim düz olduğuna göre artırma ilmeğimin ters olması gerekiyor. Bunu ters örüyorum. Ve tekrar düzleri altından batarak
tersleri normal örerek arkadaki 22 ilmekten oluşan arka beden sayımız artırmalarla 24'e çıkmış oldu. 24 ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi bunu ters ördüm. Bu ilmeğimi düz örüyorum. İlmek belirleyicimi aktarıyorum. 2 tersimi örüyorum. Yine ilmek belirleyicimi aktarıyorum. Düz olduğuna göre bu ilmeğimin ters olması gerekiyor. Artırma ilmeğimin ters örüyorum ve diğer ilmeklerimize Selanik örgü modelimizi uygulamaya devam ediyorum. Birkaç sıra sonra ilmek belirleyicilerimi ben çıkaracağım arkadaşlar. Şaşırma ihtimali olan örgüye yeni başlayan örgü severlerimiz roba çalışması bitene kadar ilmek belirleyicilerimizle devam edebilirler. Şimdi düzümü ördüm, tersimi ördüm. Düzümü normal düz şekilde, yani bu benim artırma ilmeğim, düz olarak ördüm. İlmek belirleyicimi geçirdim sağ şişime ve 2 ilmek tersimi ördükten sonra son kez ilmek belirleyicimi geçirdim. Tersimi ördüm, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, tersimi örüyorum. 7 ilmek yan patım ile sıramın başına geliyorum. En zor olan birinci model kurulum sıramızda bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Birkaç sıra sonra modelimiz net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. İkinci sıramızda birlikte çalışalım. Gördüğünüz gibi 7 ilmek yan patlarımı ördükten sonra her düz ilmeğimi alttan dolayarak batırıyorum. Tersimi örüyorum. Bakın düz gördüğümde alttan batırıyorum, tersimi örüyorum. Düzleri alttan batırıyorum, tersimi örüyorum. Alttan batırdım, ters. Bakın burası düz örmüştük. Alttan batıracağız. Ama batırdıktan sonra tekrar buraya gizli artırma yapacağız. Daha sonra ilmek belirleyicimi sağa aktaracağım. 2 ilmeğim var ajur ortamda. Bu 2 ilmeğimi düz olarak örmem gerekiyor. Düzlerimi ördükten sonra yeniden ilmek belirleyicimi sağ şişime aktarıyorum ve tekrar ne yapıyorum? Gizli artırmamı yapıyorum arkadaşlar. Bu gizli artırmamız sağ ve sol kısım için önemli. Şimdi gizli artırmam benim düz olması gereken ilmeğim. Yanında tersim var. Tersimi normal ters olarak örüyorum. Düzümü alttan batırıyorum. Tersimi ördüm. Bakın burada düzüm var. Düzü alttan batırabilirim. Ve buraya bir gizli artırma yaparım. Çünkü kol bedenim bitti. 12 ilmeğimi ördüm. Arka bedenimize geçiş yapacağız. İlmek belirleyicimi taktım. 2 düz. Tekrar ilmek belirleyicimi taktım. Ve gizli artırmamı tekrardan yapıyorum. Şimdi bakıyorum düz, ters. O zaman bu gizli artırmam bir sonraki sırada düz olması gerekiyor. Yanındaki ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz gördüğümü alttan batırıyorum. Düzümü yine alttan batırdım. İlmek belirleyicimizi sağ tarafımıza geçireceğiz. Yalnız burada bir gizli artırma yapıyorum. İlmek belirleyicimi geçirdim. 2 düzümü örüyorum.
tekrar ilmek belirleyicimi sağ şişime aktardıktan sonra gizli artırmamı yapıyorum. Ve gizli artırmam benim düz olacağına göre yandaki ilmeğim ters, onun yanındaki düz. Tersimi normal örüyorum. Düzlerimi ise alttan batırarak örgüme devam ediyorum. Selanik örgü tekniğini bilen arkadaşlar için sadece artırma yerlerine dikkat etmek yeterli. Bu örgü tekniğini bilmeyen, yeni başlayan örgü severler için Selanik örgü tekniğinin nasıl yapıldığını ayrı bir videoda paylaştık. İlk önce üzerinde çalışarak örgüyü geliştirebilirsiniz. Şimdi en son alttan batırarak ördüm arkadaşlar. İlmek belirleyicimden önce gizli artırmamı yapmam gerekiyor. Gizli artırmamı yapıyorum. İlmek belirleyicimi taktım. 2 düzüm ördüm. Tekrar ilmek belirleyicimi sağ şişime aktarıyorum ve aktardıktan sonra, hatta ön kısma gelsin, gizli artırmamı yapıyorum. Ters, Selanik, ters, Selanik şeklinde başa kadar devam ediyorum örgümde. Yine ters ile bitti son sıram. 7 ilmek haroşalarım ile devam ediyorum. Şimdi arkadan dönüşü de birlikte yapacağız. Bakın modelimiz de kısmen ortaya çıkmaya başladı. Birkaç sıra sonra daha net ortaya çıkacak. Arka sırayı da ördükten sonra ben artık ilmek belirleyicilerimi örgümden ayırmak istiyorum arkadaşlar. Sonra robamız toplamda 18 artırmadan oluşacak. Şu an bu ikinci sıra artırmamız oldu. Bunu da nereden anlayabiliriz arkadaşlar? Lastik çalışmamız, yani 5 sıradan oluşacak yaka çalışmamız bittikten sonraki haroşa boylarını saydığımızda 18 olduğunda robamız bitmiş olacak. Evet, şimdi örgümüzün arkadaşlar arka kısmına tekrardan dönüyoruz. 7 ilmek kenar patım için haroşalarımı örüyorum. İlk ilmeğim Selanik tekniğiyle düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düzümü örüyorum. Artırma ilmeğim ters arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Artırma ilmeğimizde gizli artırma olduğu için dikkatli bir şekilde ters ilmeğimi alarak ilmek belirleyicimi çıkaracağım örgümden artık. Evet. Tersimi ördüm. İlmek belirleyicimi çıkmak istiyorum. Ortada 2 ilmek tersim var. Ön yüzden düz ördüğüm ilmeklerim. Terslerimi örüyorum. Ve tekrardan bakıyorum. Düz, ters, düz. Bu artırmamın düz olması gerekiyor. Bunun için düz olarak alıyorum. Tersimi örüyorum ve Selanik'e devam ediyorum. Bir sonraki sıra artık Selanik tekniğiyle alacağız. O bir tane düzümüzü de. Her artırmamızda örgümüze dahil olan ilmeklerimizi örüntü sıramıza dikkat ederek örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi tersimi ördüm, düzümü ördüm. Düzümü ördükten sonra tersimi ördüm. İlmek belirleyiciyi çıkarırsam örgüm daha rahat ilerleyecek. Çıkardım. 2 ilmeğim ters. Şimdi bakıyorum, düz, ters, düz. Gördüğünüz gibi bu ilmeğimi düz almam gerekiyor. Selanik tekniğimi alıyorum, tersimi örüyorum, Selanik tekniğimi alıyorum, tersimi örüyorum. Bu bir tane ilmeğimizi çıkarıyorum, 2 ters
ve tekrar çıkarıyorum. Düz, ters, düz. O zaman bu artırmamız düz olacak. Örüntümüze daima dikkat ediyoruz. Model çalışmamıza özellikle ilmekleri hangi örgü tekniğinde, yani düz mü ters mi olduğunu örgümüzün arka tarafında belirliyoruz arkadaşlar. Ön yüzde çünkü sadece roba artırma kısımlarımıza geldiğimizde artırmalarımızı yapıyoruz çünkü. Yine tersimi ördüm, çıkarıyorum. 2 ters, çıkarıyorum. Düz, ters, düz ise bunu düz, ters ve Selanik tekniğimizde örerek örgümüzün başına kadar geldik. İkinci artırma sıramızın da arka yüzden örgüsünü tamamlamış olduk. Kenar patlarımızı örelim. Şöyle örgümüzün son haline birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi Selanik örgü tekniğimiz ortaya çıktı. Artırma yerlerimizde net bir şekilde bakın, iki düzden oluşan kısımlarımızda net bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Buraları şaşırma imkanımız artık yok. Şimdi her seferinde 18 kez artırma yapacağız dedik. Her seferinde bu artırmalara dikkat ederek robamız bitene kadar Selanik tekniğimizi uygulayarak örmeye devam edelim. 3, 6, 7 ilmek haroşamı ördükten sonra bakın düz gördüklerimi alttan, ters gördüklerimi normal bir şekilde örerek örgüme devam ediyorum. Artırma yerine geldiğimde gayet net bir şekilde bakın iki düze geldiğimde örgüm kendini belli ediyor. Hemen bu iki düzümüzün sağına bir gizli artırma, iki düzü ördükten sonra soluna da bir gizli artırma yapıyorum. Daha sonra gizli artırmamdan sonra bakıyorum arkadaşlar. Düz, ters, düz. Demek ki bu bir önceki artırdığım ilmek ön yüzden düz olması gerekiyor. Düz olarak alıyorum. Bu ayrıntılara da dikkat ederek robamızı tamamlayıp gelelim. Bu sırayı da yine sizlerle birlikte kafası karışan örgü severlerimiz için birlikte yapalım. Bakın gördüğünüz iki düze geldim. Sağına gizli artırmamı yaptım. İki düzümü ördüm. Soluna gizli artırmamı yaptım ve bakıyorum örgüme. Düz, ters, düz. Demek ki bu ilmeğimi alttan batarak almam gerekiyor. Gizli artırmamı yapıyorum. 2 düzümü örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Diğer kolumuza geçtik çünkü. Düz, ters, düz. Bir önceki artırma sıram. Düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters şeklinde devam ediyor. En son düzümü ördükten sonra tersimi örüyorum ve gizli artırmamı yapıyorum. 2 düzümü örüyorum. Tekrar gizli artırmamı yapıyorum. Ve yine ters, düz, ters. Evet, sıramı tamamladım. En son ilmeğimizi de düzgünce alalım. Ve gördüğünüz gibi örgümüz bu şekilde devam edecek. Evet arkadaşlar, roba çalışmamızı tamamlamış olduk. Yeleğimiz için önlerimiz, kollarımız, arka bedenimiz ve yine kol ve ön bedenimizle. Şimdi küçük bir hesap yaparsak arkadaşlar, 80 ilmekle başlamış olduğumuz yaka sayılarımız için 15'er ilmek ön, 10'ar ilmek kol,
22 ilmek arka sayılarımızı oluşturduk ve ikişer ilmekten oluşan ajurlarımızın ortasındaki artırma ilmeklerimizi oluşturmuştuk. 18 kez artırma yaptık arkadaşlar ve bu 18 ilmek artırmanın sonunda kollarımızda oluşan ilmek sayımız, ön bedenimizde oluşan ilmek sayımız 33'e çıktı. Kol bedenimiz için oluşturduğumuz ilmek sayımız 46'ya çıktı arkadaşlar ve arka beden için çalıştığımız ilmek sayımız 58'e çıktı. İkişer ilmekten artırma ilmeklerimizi hesapladığımızda toplam 8 ilmeğimiz var. Ve şu an toplam elimde 224 ilmek oluştu. Daha küçük çalışacak arkadaşlar için 8, 17, 16 ilmek eksik oluşmuş olabilir. Veya daha çok büyük çalışacak arkadaşlar için 2 yaşa kadar bu ilmek sayısının roba artırmasını 20-21 yaşa çıkararak her sırada 8 ilmek arttığını düşünerek bu sayımız artacaktır. Şu an benim elimde oluşan ilmek sayısı bu şekilde. Şimdi bunu nasıl ayıracağım arkadaşlar? Bunu şu şekilde ayırıyorum. 33 ilmeklik ön beden ilmeklerimi Selanik olarak ördüm. 2 ilmekten oluşan artırma ortası düz ilmeğimin birincisini de ön bedene dahil ederek düz ördüm ve burada toplamda 34 ilmek oluşmuş oldu. Yalnız bunu tekrar kontrol etmek istiyorum. Buradaki ilmeğim ters, buradaki ilmeğim düzse bu ilmeğimin ters gelmesi gerekiyor. Çünkü robamızdan sonra da Selanik örgümüze dikkat edeceğiz. Bunun için düzden sonra ters ilmeklerimizi örerek sonlandırmış oldum. Şimdi kolumdaki ilmek sayım 46 idi. Yalnız bir ilmek bu ajur ortasındaki düzü önden, bir ilmek ajur ortasındaki düzün bir tanesini de örgüme dahil ederek kollarım toplamda 48 ilmeğe çıkmış olacak. Bu 48 ilmeğimi haroşa olarak öreceğim arkadaşlar. Toplamda 3 sıra. 4. sıra ise bu ilmeklerimizi keserek birleştireceğim. Şu ilmeklerimi düzeltmek istiyorum. Evet. Arada bir görüntü bozukluğu oluşmasın. 48 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu 2 ilmek düzümün bir tanesini daha kol bedenim için örüyorum ve örgümün arkasına dönüyorum. Şimdi ipimi arka tarafa atıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra 48 ilmeğimi tekrardan haroşa olarak sadece kol ilmeklerimi örüyorum ve bunu toplamda 3 kez tekrarlıyorum. Evet, 3 dişten oluşacak şekilde haroşalarımızı ördük. Şimdi 4. sıramıza başlarken kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ilmek haroşama örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek örüyorum. Arkadakini üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde kol ilmeklerimizi kesmeye devam edelim. Evet, kesme işlemimizi kol ilmeklerimizin hepsine uyguladım. Şimdi şu şekilde son ilmeğimi alıyorum arkadaşlar. İpimi hiç kesmeden sanki, hatta tığ ile de yapabiliriz veya şiş ile de yapabiliriz. Şu kenarlardaki ilmeklerden şişimi geçiriyorum. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar, kolumuzu direkt birleştirelim.
karşı kısımdaki kolumuzun ilmekleriyle birleştirelim. Bir daha dikişle hiç uğraşmayalım. Böylesi daha kolay olacaktır. Şimdi bakın şişlerimin arkasındaki şuradaki ilk ilmeğimin yuvasından tığımı geçiriyorum. İlmeğimi alıyorum. Karşıdaki yine yuvamdan geçiriyorum. Sık iğne tekniğiyle. Daha net göstereyim. Bakın bu ilk sıram. Bu karşılığında ikinci sıram. Bu tığımı ilk önce buradan geçiriyorum. Sonra buradan geçiriyorum. Ve ilmeğimi alarak sık iğne tekniğini uyguluyorum. Bunu 3. kez tekrarlıyorum şimdi. Başlardan geçirerek. Hem birleştirmiş oluyorum hem örgümde arka bedene geçişi sağlıyorum arkadaşlar. Yine ilmeğimizi alalım ve son kez şuradaki boşluğa ve karşıdaki boşluktan da geçirerek daha düzgün durmasını istiyorum ve son kez ilmeğimi geçiriyorum. Bakın 5 hamlede hem kolumu birleştirdim hem alt kısma geçtim. Şimdi bu ilmeğimi sağdaki şişime aktarıyorum ve burada bir muhasebe yapmam gerekiyor arkadaşlar. Nasıl bir muhasebe? Düz, ters, bu ilmeğim düz olacak. Bakın buradaki ilmeğim de düz olacak. O zaman burada alttan bir ilmek almam gerekiyor ki bu ilmeğim ters örgü olsun. Yani bir ilmek artırdım ve bu ilmeğim aslında ters örgü oldu ki örgümün örüntüsü düzgün bir şekilde devam etsin. Şimdi düzümü alttan batarak tersimi normal örerek diğer koluma kadar Selanik örgüme devam ediyorum. Tam örgümüzün alt kısmındaki örüntümüzü de sağlamış olduk. Bu şekilde bir sonraki sıra aradaki tüm boşlukları kapatarak kol altımız tamamen düzgün bir şekilde oluşmuş olacak. Şimdi diğer kolumuza kadar ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Selanik tekniğimle. Çünkü yeleğimizin hepsi aynı teknikle örülecek. Evet, en son düzümü ördüm. Bu ilmeğim ters olacak ve örgümün ortadaki iki düz sabitimin bir tanesini arka bedene dahil ettim. İkincisini kol bedenime dahil ediyorum ve 48 ilmeğime diğer düzümü de dahil edeceğim için birer ilmek daha eklenmiş oldu kol bedenimize. 46'dan 48'e çıktı. Şimdi aynı diğer kolumuzdaki gibi 3 sıradan oluşacak şekilde haroşalarımı örüp kesiyorum ve diğer kolumuzdaki birleştirme ile aynısını yapacağım. Birleştirmeyi yine göstereyim arkadaşlar, daha net anlaşılmış olsun. Evet, diğer kolumuz içinde 3 sıradan oluşacak şekilde haroşalarımızı tamamladım. Şimdi yine bir ilmek haroşamı örerek ve arkadaki ilmeğimizi üzerinden atlatarak 48 ilmeğimizi kesiyoruz. Son ilmeğimize kadar örgüme devam ettim. Şimdi bakın yine ilk ilmeğimizi, şişimizi taktık ve karşılığına denk gelen şişimizi de şöyle küçültelim. İlmeğimizle birleştirmeye başlıyoruz. Karşıdaki ilk ilmeğimin yuvasından tığımı geçirdim. Bir ilmek çıkardım ve elimdeki ilmeğin içerisinden geçirerek birinci birleştirmemi yaptım. İkinci birleştirmem için hemen alttaki boşluktan ve bunun karşılığına denk gelen aynı sıranın boşluğundan şişlerimi geçirdim. 1, 2 ve tığımdaki ilmekle 3. Yine aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 3. Şurayı biraz daha gevşek bırakalım. Yine 4. kez haroşalarımın sıralarına takip ederek tığımı geçirdim, birleştirdim ve son düz sıralarımdan da geçirerek birleştiriyorum ki aradaki boşluğum orantısız durmasın. Evet. Gördüğünüz gibi bu kolumuzun da birleştirmesini tamamladım. Şimdi kol altımızda tekrardan muhasebemizi birlikte yapalım. Ters, düz, ters. Bu ilmeğimiz o zaman düz olarak devam ediyor. Sıradaki ilmeğimiz düz olduğuna göre bakın şu boşluktan
Hatta bir altından alarak daha düzgün durmasını sağlayabilirim. Bir ilmek çıkarıyorum. Bu iki düzümün arasındaki ters ilmeğim. Bu da normal Selanik düzüm ve örgüme devam ediyorum. Selanik tekniğimle iki kolumuzu dikişsiz birleştirdik. Örüntümüzü ayarladık. Bir Selanik bir ters şeklinde. Artık yapacağımız işlem beden boyumuz oluşana kadar Selanik örgümüze devam etmek ve ilik evlerimize, düğme ilik evlerimize de dikkat etmek. İlik boyumuz oluştuktan sonra yine 5 sıradan oluşacak haroşamızı örerek bütün ilmeklerimizi keseceğiz. Şimdi bakıyorum, bu yeleğimin kenar 7 ilmeği. Şimdi son halinde şöyle bir paylaşalım. Biraz genişletelim şişimizi. Burası yeleğimizin sol yanı. Şöyle biraz daha esnetelim. Burası da sağ yanı. Şöyle kameramı kaldırırsam sanki daha net görülecek. Evet. Yeleğimizin kolları tamamlandı. Beden kısmımıza başlıyoruz. İlik düğme çalışmamıza da bakalım. Birinci ilik evimizden sonra ikincisini açtık. 2, 4, 6. Üçüncü ilik evimiz için 6 sıramızı da ördük. 5 haroşa sıra sonra 3. ilik evimizde açmış olacağız. Ortalarımız Selanik örgü, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Selanik örgü teknikli yeleğimizi de tamamladık. Arkadaşlar, roba çalışmamızdan sonra her 11 diş haroşa aradan sonra 12. sıra haroşamızı örerken 5 sıradan oluşacak şekilde düğmelerimizi diktik. Son ilik evimizden sonra 3 haroşa boyunda daha ördüm. Daha sonra 4 dişten oluşacak şekilde haroşalarımı ördüm ve kesme işlemleriyle yeleğimizi bitirmiş olduk. Yeleğimizin boyu şu an için arkadaşlar 31 santim. En uzunluğumuz ise 28 santime tekabül etti. Bu da 1 yaş bebeklerimiz için uygun olan bir çalışma oldu. Evet, yeleğimizin ayrıntılarını tamamladığımıza göre küçük cep çalışmalarımızı sonradan ek olarak yapacağımız cep çalışmalarımızı da birlikte yapalım. Arkadaşlar, şimdi şişime toplamda 20 ilmek takarak başlıyorum. Bu 20 ilmeği arka kısmından bir ters bir düz örgü olarak başa kadar ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldıktan sonra gördüğüm düz ilmeklerimi Selanik tekniğiyle alıyorum. Şu şekilde yakınlaştırırsam daha net görülecektir. Terslerimi ters, düzlerimi Selanik. Terslerimi ters ilmek, düz ilmeklerimi Selanik tekniğiyle gidiş 1 dönüş 2 olarak düşündüğümüzde toplamda 4 sıra örüp gelmek istiyorum. Evet, şimdi kenar ilmeğimi alıyorum. Takip eden düzümle bir sonraki ilmeğimdeki tersimi birleştirmem gerekiyor arkadaşlar. Daha doğrusu keserek devam etmem gerekiyor. Bunun için arkadaki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum ve bu iki ilmeğimi birlikte alarak bir kesme yapıyorum. Takip eden ilmeğimin gelişine göre Selanik gördüklerimi Selanik, ters gördüklerimi ters örüyorum. Her ilk ilmeğimizi aldıktan sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimizi kesmemiz gerekiyor. Ve kesmelerimizi örgümüzün sadece ön yüzünde yapıyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Tekrar dönüyorum örgümde. Şimdi tekrardan baş ilmeğimize geldik arkadaşlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. 2 düzüm var takip eden. Arkadakinin yönünü değiştiriyorum ve yine iki ilmeğimi düz olarak aldıktan sonra Selanik örgüme devam ediyorum. Bu şekilde kesmelerimize devam edelim arkadaşlar. Her ön yüzümüzde.
Evet, cep çalışmamız için arkadaşlar toplamda şişimde 6 ilmek kalana kadar her ilk ilmekten sonra ikinci ve üçüncüyü birlikte alarak kesme işlemimi tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Şimdi bu 6 ilmeğimi arka tarafında olduğu için bir ilmek ters örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatarak kesiyorum. Bir ilmek ters, arkadaki ilmeği üzerinden atlatarak kesiyorum. Bir ilmek ters, yine aynı şekilde kesiyorum ve son ilmeğimi yine ters örerek kestim. Ters örerek kesmemizdeki sebep ise şu öndeki düzgün görüntüyü oluşturmak. Şimdi yine örgümün ters tarafından arkadaşlar şu 4 sıralık düz ördüğüm ilmeğin son aşamasına gelene kadar ilmek çıkartacağım ve bu ilmeklerimizi haroşa örerek örgümüze devam edeceğiz. Şimdi şu görmüş olduğunuz düzlüklerden ilmeğimi alıyorum. Bir alttaki boşluktan ikinci ilmeğim, bir alttakinden üçüncü, bir alttakinden dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, 10. ilmeğimi aldım. 11. ilmeğimi alıyorum. 12. 13. ve en son yuvadan 14. ilmeğimi alıyorum. Bu 14'ü biraz daha düzgün almak istiyorum ve örgümde ön yüze dönüyorum. İlmeklerimizi aldıktan sonra burası gördüğünüz gibi ikili bir düz örgü gibi görülüyor. Şimdi bu iki düz örgümüzün üzerine haroşa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmeğimi dönerek haroşa örmeye devam edeceğim. Evet, 3 dişten oluşacak şekilde haroşalarımızı da cep ağzımız için ördük. Şimdi bir ilmek örüp arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek örüp arkadaki ilmeği üzerinden atlatarak lastik çalışmamı da sonlandırmış oluyorum. Cebimizi şu şekilde diktiğimizde arkadaşlar burası tam lastik. Şöyle tuttuğumuzda sadece cebimizi boşluk olarak kullanacağımız yer. Yan lastiklerimiz dikiş ile kapanmış olacak. Böylelikle yan duruşlu bir küçük cep detayı eklemiş olacağız yeleğimize. İsterseniz iki tarafına da yapabilirsiniz. İsterseniz tek taraflı bir aksesuar görünümü yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Evet, son ilmeğimi de kestikten sonra ipimi biraz uzunca bırakacağım. Dikiş ile birleştireceğiz. Şimdi şöyle daha yakın görmeniz için hatta biraz da kalaştıralım. Cebimiz bu şekilde arkadaşlar. İplerimizi şöyle biraz aşağıya getireceğiz. Buraya yerleştirerek dikeceğiz şimdi cebimizi. İlmeklerimizin arasından dikkatli bir şekilde. İlk önce alt taban kısmını birleştirmek istiyorum. Evet. Şimdi biraz şöyle yukarılayalım. Aralardan hatta şöyle çevireyim daha rahat olacaktır. Boşluklardan dikkatli bir şekilde örgümüzü kasmadan dikişimizi sağlayalım.
Şimdi ipim biraz kısa kaldığı için ve alt dikişimi bitirdiğim için arka tarafına ipimi sabitlemek istiyorum. Diğer baştaki ipimi yerleştirerek devam edeceğim dikişime. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle örgümüzü yeniden düzenleyelim. Hatta tersten daha kolay olacaktır şu şekilde montelememiz. Biraz esnek bırakarak ve son ilmeklerin arasından geçirerek şöyle kameraya yaklaşalım. Son ilmeklerimizin arasından geçirerek estetik bir dikiş elde edelim. Hatta şu düğmemi de çıkarayım size göstermek için, diktiğim düğmeyi daha rahat tutmak için. Şimdi gördüğünüz gibi yine son sıralarımın bir alt çizgilerinden devam ederek dikiyorum. Yani bu benim tekniğim tabi arkadaşlar. Siz kendinize en yakın dikiş tekniğinizle bu detayı yapabilirsiniz. Ben şu son ilmeklerimin arasından dikkatli bir şekilde geçirmek istiyorum. Şimdi neresi kaldı? Tam şu cepimizin ağız kısmı kaldı arkadaşlar. Şuradan elimizi yerleştireceğimiz kısım. Evet, cep detayımı da bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. İstiyorsanız diğer tarafa da yine bir cep detay yerleştirebilirsiniz. Ben tek taraflı yapmak istiyorum. Diğer tarafa da cep yapacak arkadaşlar için yine 20 ilmekle başlıyoruz. Bu kez kesme işlemlerimizi gidiş bir dönüş 2 4 sıra ördükten sonra ilk ilmeği aldıktan sonra değil, son 3 ilmek üzerinde yapmanız gerekiyor. Sağ yanımız için son 3 ilmeğimiz kaldığında 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorsunuz. Son ilmeği örmeden alıyorsunuz. Ve bunu yine 6 ilmek kalana kadar devam ettirip aynı bu şekilde ilmek alarak haroşa yaparak buraya bir cep oluşturabilirsiniz. Ben tek taraflı çalışmayı, böyle bir aksesuar görünüm oluşturmayı tercih ettim. Yeni anlatımlarda buluşup görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.